Ben Birol Ayvat, eski deniz mühendis yarbay. Zaman zaman böyle bir kenara çekilip ağladığımı hatırlarım yani şey olarak. Ama hayat. Yani pes etmek bir çözüm değil. Hayata devam etmemiz lazım. Hayatın getirdiği şeyler, hayatın parçası. Her şeye rağmen hayat güzel. Yaşamaya değer. O süreçte dil öğrendi. Fransızcayı rahatça konuşabilecek seviyede öğrendi. Ve o Fransızcayla bir sene bir muhasebe kursuna gitti ve işe başladı. O hasta haliyle bunları başardı. Yani zaten süreç boyunca da hani hep bize destek olan, hani cesaret veren o kendisiydi. Ben Birol Ayvat, eski deniz mühendis yarbay. Yaklaşık 19 sene Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli birimlerinde görev yaptım. Mütakiben 2016 senesi Kasım ayında 677 sayılı KHK ile görevimden uzaklaştırıldım. Mesleğimden uzaklaştırıldım. O günden bugüne de mesleğim olan bilgisayar mühendisliği ile ilgili işlerde çalışarak Belçika'da hayatımı devam ettiriyorum. İlk aldığımda Belçika'da mutfakta eşimle kahvaltı yapıyorduk. KHK haberini öyle aldım. Tabii 14 yaşından beri askerlik hayatı içerisindeydik. 14 yaşında askeri okula, askeri liseye başladık. Mütakiben 8 yıllık bir öğrenim hayatı ve daha sonra yaklaşık 19 senelik bir meslek hayatından sonra bu haberi almak üzücüydü en basit tabirle. Evet, belki biraz daha önceden almak gerekirse 2015 yılında ben NATO görevine atandım. Burada diplomatik bir görev kapsamında. 2015 yılı Ağustos ayında Belçika'ya geldik ve bir sene yaklaşık burada NATO'da görev yaptım. Mütakiben 2016 Ağustos ayında ilk Temmuz'da malum olay mütakiben 2016 Ağustos ayında ilk uzaklaştırma emri geldi bana ve birkaç arkadaşa. Görevden uzaklaştırma. 2 haftalık bir uzaklaştırmaydı. O bir şok oldu. Yani onun haricinde bir de tabii aynı anda biz o arada eşimin hastalık teşhisini öğrenmiş olduk. Dolayısıyla iki haberi aynı anda olunca biraz daha katlanmış oldu bizim için zorluklar diyelim. Mütakiben uzaklaştırmadan sonra tekrar göreve döndük. Ancak bir süre sonra zaten burada görev yaptığımız arkadaşların yaklaşık %85-90'ı, tam sayıyı bilmiyorum ama için Türkiye'ye geri çağrılma emri geldi. Yanılmıyorsam 27 Eylül 2016 tarihiydi. Ve sanırım 3-4 gün içerisinde Türkiye'ye dönmemizi bizden bekliyorlardı. Ki hani bir ülkeye taşınmanın ne kadar zahmetli aileyle birlikte olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bunu bizden Türkiye'ye geri dönmeyi istiyorlardı. Ve gelen emirde de hakkımızda adli bir işlem yürütüldüğü yazıyordu. Zaten televizyonlardan ve basından takip edebildiğimiz kadarıyla Türkiye o Temmuz'dan itibaren yaşanan işkenceler, baskılar, zulümleri gördükten sonra Türkiye'ye döndüğümüzde başımıza gelecekleri tahmin etmek çok zor değildi.
Evet, yani Türkiye'ye baktığımız zaman aslında hani dönmemek ya da hukuksuzluktan kaçmak bariz bir aslında cevaptı ama tabii benim için biraz daha özel bir durum vardı. Orada bahsettiğim gibi eşimin rahatsızlığı. Burada eşimin yani tedavisini nasıl kalırsak nasıl devam ettirebileceğim konusunda çok açık kafamda cevaplar yoktu. Dolayısıyla Türkiye'ye dönmeyi düşündüm aslında. En azından eşimin tedavisinin rahat devam edebilmesi açısından. Ancak daha sonra buradaki arkadaşlarla konuşup konuyu tartıştığımızda burada kaldığımız takdirde de tedaviyi devam ettirme imkanını bulabileceğimizi kanaat getirdim ve nihai itibariyle de kalmaya karar verdik burada. Yani evet, zor bir durumdu. Diplomatken bilmediğiniz demeyelim ama yabancı bir ülkede mülteci konumuna düşmek zor bir durum. Yani bir anda önünüze bir anlamda, hani belki öyle tam doğru olmayacak ama önünüze kırmızı halılar serilirken mülteci başvurusu için kuyrukta bekleyen birisi konumuna düşmek zordu. Ama hayatta bu da varmış dedik. Yani katlandık ona o şekilde. Yaşadığımız ülkeye yani şükran duyguları içerisindeyiz. Onu söyleyebilirim. Çünkü kendi ülkemiz tarafından terörist damgası vurularak kovulduğumuz bir durumda bize sahip çıktılar. O anlamda elimizden geldiğince entegre olmaya çalışıyoruz. Biz tabii, bizim nesil için biraz belki zor tam entegrasyon. Ama yine de elimizden geldiğince işte buranın dilini öğrenmeye çalışıyoruz. Belçika biraz daha özel bir durum çünkü malumunuz işte Fransa ve Flemence olmak üzere iki farklı dil konuşuluyor. İki dili birden öğrenmek gibi özel bir durumu var. Ama bizim çocuklarımız eminim tam entegre olacaklar ve bu ülkeye çok şeyler katacaklarına inanıyorum. Entegrasyon kapsamında da yani biz yaşadığımız süreç içerisinde bizi buradaki Belçikalı hani komşularımız, arkadaşlarımız destek oldular. Onlara müteşekkiriz. Yani ellerinden geleni yaptılar iş konusunda. Ya iş yerinde çalıştığımız arkadaşlar, durumumuzu bilenler bize her zaman destek oldular. Yanımızda olduklarını her zaman hissettirdiler. Yani müteşekkiriz. Ya bu süreçte beni en motive eden unsurlardan bahsedecek olursak, sanırım haklılık psikolojisi. Yani yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Zaten hiç yanlış bir şey de yaptığımızı ne ben kendim ne de arkadaşlarımız adına düşünmüyorum. Bu bence en büyük motivasyon kaynağıydı. Belki burada şundan bahsetmek gerekir. Ben kendim yaşadım. Benim eşim de yaşamıştı. Birkaç arkadaştan da duydum bunu. Eski meslek arkadaşlarımızdan buraya Belçika'ya göreve gelenler oldu. Biz meslekten uzaklaştırıldıktan sonra. Onlarla karşılaştığımızda başını öne eğip uzaklaşanlar onlar oldu, biz olmadık. Yani belki bu psikolojiyi yansıtma açısından bir örnek olabilir. Yanlış bir şey yapmadığımız için başımız dik. O anlamda onu söyleyebilirim. Kolaylaştırıcı faktörler yani herhalde arkadaşlık ve dostluk diyebilirim. Yani ben en büyük
şansım çok iyi insanlarla beraber olmuş olmak. Burada yaşadığımız hem meslekten ayrılma, burada yabancı bir ülkede hayata tutunma, hem eşimin hastalığı ve vefatı sürecinde benim dostlarım vardı burada. Evet, yani bir başarı hikayesinden bahsedeceksek eğer, hani rahmetli eşimin başarısından bahsetmek herhalde en doğrusu. Hani zira çünkü hasta bir tedavi süreci atlattı. İlk tedavisinden sonra hastalık nispeten bir stabil duruma gelmişti ama kontrol altındaydı ve tedavisi devam ediyordu. O süreçte dil öğrendi. Fransızcayı rahatça konuşabilecek seviyede öğrendi. Ve o Fransızcayla bir sene bir muhasebe kursuna gitti ve işe başladı. O hasta haliyle bunları başardı. Yani zaten süreç boyunca da hani hep bize destek olan, hani cesaret veren o kendisiydi. Onu söyleyebilirim eşim adına. Evet, ilk başta zordu. Bilmediğiniz bir ülkede iş bulmak, yani ben bilgisayar mühendisiydim. Hani düşünülebilir elinde bir meslek var ki hani oldukça şu an iş bulması kolay olan bir meslek, kolay bulunabilir vesaire gibi, ama yani bilmediğiniz bir ülkede bu işi yapmak, bir de belki biz asker olarak şöyle bir handikap demeyelim ama bir özelliğimiz var. Biraz çok direktiz, ya doğruyuz. Yani çok kendimizi pazarlamayı, kendi özelliklerimizi anlatmayı sevmeyen ya da beceremeyen insanlarız. O anlamda yani sivil sektör tecrübemiz yoktu. Dışarı interview'lara gittiğimizde kendimizi ifade etmek konusunda sıkıntılar yaşadık. Ama sonunda bulduk. Yani burada tabii iş bulma ve bir hani tutunma konusunda yine bir başarıdan bahsedecek olacaksak ben yine arkadaşlarıma onu vermek isterim. Çünkü 2 defa işe başlama tecrübesi yaşadım Belçika'da. İkisinde de arkadaşlarım vesilesiyle ve referansıyla işime girdim. Dolayısıyla hani onlar vesile oldu, onlar sayesinde oldu diyebilirim. Şu anda da çok şükür hayatımızı devam ettiriyoruz Belçika'da. Yani iş bulmamı kolaylaştıran unsurlar olarak belki anlatacak olursak, yani bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yaptım. Amerika'da yüksek lisans yapmıştım 2001-2003 yılları arasında. İngilizce dolayısıyla benim için çok problem değildi. Belki biraz şansımız, Belçika diğer Avrupa ülkelerine göre uluslararası şirketler açısından daha zengin bir ülke. Dolayısıyla İngilizce ile iş bulmak ihtimali biraz daha yüksek. O anlamda ben işimi İngilizce olarak buldum ve şu an 2. işimde de yine İngilizce çalışıyorum. Ama süreç başladığından beri buranın dillerini, Fransızca ve Flamencayı öğrenmeye devam ediyorum. Hala Fransızca kursuna devam ediyorum. Çünkü yaşadığımız ülkeye, bize sahip çıkan ülkeye bir vefa borcu olarak görüyorum bunu. Buradaki insanların dilini öğrenmek bence yaşadığımız ülkeye bir vefa borcudur. Yani bahsetmiştim, 14 yaşından itibaren askerlik mesleğindeydik. Yaklaşık eğitim hayatını da katarsak 1989-2016 yani epey bir 27 senelik bir askerlik mesleği hayatı var. Zorluklara alışık olmak belki en
askerliğin bize kattığı şeydi. Ailenden uzak olmak, destek olmadan hayata tutunabilmek. Burada çalışırken ya da insanlarla ilişkilerimizde askerliğin bize kattığı bence önemli bir şey sorumluluk alma, sorumluluk duygusu. Ben hani arkadaşlarıma da baktığımda gördüğüm, bizi ön plana çıkartan şey sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz. Bilemiyorum, buranın insanları ya da sivil sektörde bazen insanlar sorumluluk almaktan kaçabiliyorlar. Sadece kendilerine verilen şeylerle yetinip oradan devam etmek isteyebiliyorlar. Benim için ve arkadaşlarım için bunu bir artı olarak görüyorum. Ve genelde de askerlik mesleğinin belki getirdiği meseleyi eğip bükmeden direkt doğru neyse o şekilde ifade etme. Belki bazıları için çok direkt oluyor ama biraz Flaman ve Hollanda tarafındaki insanlar da bu özellikteler. Yani direkt olarak biliniyorlar. O anlamda da bu özelliğimizi takdir ediyorlar diye düşünüyorum. Yani samimi, meseleyi eğip bükmeden gerçek neyse ona göre olaya yaklaşmak. Biraz meselelerin üst üste gelmesi tabii zorladı bizi. Yani diğer şeyler anlamında arkadaşlarımızla beraber yaşadık zorlukları. O anlamda bizim avantajımız belki biz Türkiye'de değildik. Türkiye'de yaşayan arkadaşlar çok daha belki zor şartlarda yaşadılar. Orada kaçmak durumunda kaldılar. Hapislerde yatanlar oldu. Meriç'i geçip ya da geçerken tehlike ya da hayatlarından olanlar oldu. Hani o anlamda bakınca bizim yaşadığımız belki çok da şey görülebilir ama hani acıları da karşılaştırmak anlamsız her insan için. Acı acıdır. İşte bir anlamda işte 27 senelik bir meslekten uzaklaştırılmak, yabancı bir ülkede terörist damgası yiyip bir anda diplomatlıktan mülteci konumuna düşmek ve aynı zamanda da eşinizin bir hastalık yaşayıp bir tedavi süreci, hastalık süreci yaşaması zordu. Ya size destek olabilecek aileniz de burada yok belki. Ama hani en büyük şansım dediğim arkadaşlarım vardı burada. Çok arkadaşlarımızın olması belki. Evet, yani onlar olmasaydı hani nasıl atlatırdım bu süreci bilemiyorum. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar bizi. Ben ailemin her zaman desteğini gördüm. Sağ olsunlar, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ama onların yaş ve sağlık problemleri nedeniyle çok burada olup bana destek olamadılar bazen. Ama her zaman yanımda oldular. Psikolojik olarak hep yanımdaydılar. Benim iyi haberlerimden çok seviniyorlar. Yani onu diyebilirim. Bu süreçte yaşadığımızda tabii insanlar şöyle bir tepki de gösterebilirlerdi. Yani paranoyak olup herkes birbirinden şüphe eder bir konuma gelebilirdi. Ama olmadı. Ve biz bu süreci çok sıkı bir arada durarak, birbirimize destek olarak atlattık. Yani süreçteki belki yani en büyük bana destek olan şeylerden bir tanesi buydu. Yani birkaç arkadaşın LinkedIn'den profilime baktığını gördüm ama nasıl tepki gösteriyorlardır? Yani o olaylar yaşandıktan sonra bir sınıf grubumuz vardı. WhatsApp sınıf grubu vardı. Oradan hemen sonra atıldık o gruptan. Yani bir yere kadar olumlu karşılanabilir. Yani o süreç içerisinde insanları da çok yargılamıyorum doğrusu.
Ama yani en azından farklı kanallardan belki iletişim kurulup ne yapıyorsun, ne haldesin diyebilirlerdi. Bana diyen olmadı ama canları sağ olsun, yani diyecek bir şeyim yok. Nereyeydiniz abi siz? Ben Eskişehirliyim. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Yani babam işçi emeklisi, Devlet Demiryolları'nda çalışıyor idi. Emekli şu an. Yaşı da epey ileri. Annem ev hanımı. Yani normal, hani Anadolu'da ortalama bir aile ama çok da hani ekonomik şartları da öyle şey değil ama çok şükür hiçbir de sıkıntı yaşamadık. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeşiz. Benim 3 tane benden büyük ablam var. Kardeşlerinizin hepsi okudu mu abi? Evet. Yani o zamanın şartlarına göre okunabilecek seviyede okudular. Ablamlar sağ olsunlar şu anda yaşlı olan anne babamla onlar ilgileniyorlar Türkiye'de. Yani Belçika'daki en büyük hayalim aslında çok mümkün olsa hani buradaki arkadaşlara daha fazla yardım edebilme imkanına sahip olmak isterdim. Yani onların meslek edinmesinde daha iyi yerlere gelebilmesinde, eğitiminde olmak isterdim. Biraz karakterim çok da müsait değil. Çok girişken bir karakter değilim karakter olarak. O anlamda biraz zor bir şey ama hani içimden geçen o diyelim. Onun dışında da Belçikalılarla biraz daha entegre olup belki onlarla bir kültür köprüsü, yani bu netice itibariyle şu an yaşadığımız süreç ve ülkedeki rejim ila nihaye devam etmeyecek. Bir zaman bitecek ve hayal kuruyorum ki buradaki Belçikalı tanıdıklarımızla belki Türkiye'ye gidip orada bir tatil, onları gezdirme, onlara Türkiye'yi tanıtma imkanı olabilmesini hayal ederdim herhalde. Türkiye'deki arkadaşlara ya da Türkiye'deki zorluk çeken, zulüm görenlere vefa anlamında yapabileceğimiz, yaptığımız şeylerden belki bahsetmek gerekirse, eşimin basınla bazı iletişimleri olmuştu. Süreç yaşandıktan sonra mülakatlar verdi. Burada Türkiye'de yaşananların duyurulmasına destek oldu. Onun dışında kızlarım okullarında yaptıkları çalışmalarda mesela o konuyla ilgili ödevler ya da çalışmalar yaptılar. 2 kızım bu konuda bahsedebilirim. Bir tanesi lise bitirme ödevi olarak Türkiye'de yaşanan, orada insanların yaşadığı zorlukları bahseden bir video mülakat şeklinde bir ödev hazırladı. Diğer kızım da üniversitede yine Türkiye'de yaşanan şeyleri anlatma anlamında bir çalışma yaptı. Biz tabii Türkiye'yi ve hani şu anki süreci birbirinden ayırmamız lazım bir şekilde. Yani her ne kadar şu anki rejim ya da Türkiye'de bize bunu yapanlara karşı tepkiliysek de Türkiye bizim ülkemiz. Ondan kopmamız mümkün değil. Köklerimiz orada. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine vatanım demiş. Hani vatanımız bizim orası. Dolayısıyla hani burada da biz Türkiye'yi, buradaki yaptığımız çalışmalarda da Türkiye'yi kötülemek gibi bir amacımız yok. Ama Türkiye'ye olduğu yerden daha üst noktaya, yani bunu Türkiye'ye yakıştıramıyoruz biz şu anki durumu. Dolayısıyla bundan kurtulması için bu yapılan şeyleri dünyaya, buradaki insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Bunu belki vurgulamakta fayda var. Bir cümlede göç etmek benim için
Biraz göç herhalde dedelerden gelen böyle bir miras gibi bir şey. Benim dedelerim işte Balkanlardan göçmüşler Anadolu'ya. Ben de şimdi burada bir zorunlu göç gibi diyebiliriz. Öyle bakınca biraz sanki atalardan tevarüs etmiş bir şey gibi düşünüyorum. Yurt dışında şimdiye kadar yaşadığımız sürecin bana kazandırdığı şey herhalde hayata yeniden tutunma aşkı, isteği diyebilirim. Şimdi geriye dönüp baktığımda Türkiye'de iyi kötü güzel bir hayatımız vardı. Ama monoton bir hayat yaşıyormuşuz. Çok da gerçeklerin biraz dışında yaşıyormuşuz görebildiğim kadarıyla. Hani bela ve musibet istenmez ama bakıldığında da hani bu şeyler başımıza gelmeseydi herhalde öyle yine kör biraz devam edecekmişiz gibi gözüküyor. Bunlar sayesinde belki biraz daha silkinme, hayata yeniden başlayabilme, yeniden tutunma isteği geldi. O anlamda ne kadar kötü olsa da yaşadığımız şeyler belki pozitif anlamda da böyle bir yönü de var. Yani yaşadığımız hayattan ya da buradaki hayatımızdan memnun muyuz ve belki bunu tavsiye eder miyiz gibi bir soruya şöyle cevap verebilirim herhalde. Yani biz burada memnunuz. Benim 4 tane kızım var. Onlarla birlikte yaşıyorum. 3 tanesi üniversitede okuyorlar. Yani okudukları üniversiteler dünya sıralamasında ilk 200 içerisindeki üniversiteler. İyi bir eğitim aldıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla hani buraya gelmek ya da çocukların eğitim anlamında buraya göndermeyi düşünen arkadaşlara ben tavsiye ederim. Yani kolay bir süreç değil. Ancak sonunda iyi bir hayata kavuşacaklarına inanıyorum. Burada da kendilerini bekleyen ve onlara destek olan arkadaşları olduğunu unutmasınlar. Gelecek arkadaşlara burada elimizden gelen ne varsa yardım etmeye hazırız. Yani kızlarım 2 dili rahat konuşuyorlar. Fransızca öğrendiler benim kızlarım. Fransızca okullarda okudular. İngilizceyi öğrendiler. Şu an rahat. En büyük kızım hatta üniversiteyi İngilizce olarak okuyor. Flamancayı da hayatlarını idame ettirebilecek kadar konuşabiliyorlar diyebilirim. Yani Türkçeyi de sayarsak belki 4 dil diyebilirim. Ufak kızım o da Fransızca konuşabiliyor. Onun Fransızcası şey değil ama İngilizce o da öğrendi. Dolayısıyla o da belki 3 dil konuşuyor diyebiliriz. Bu 1,5 sene içerisinde geçimle ilgili tabii ki kaygılarım oldu. Çünkü biz işte NATO görevinde 1 sene çalışmıştık. Dolayısıyla Türkiye'den de çok fazla bir birikimimiz yoktu doğrusu. Fazla bir birikim olmayınca o 1,5 sene içerisinde o az olan birikimle hayatımızı idame ettirmek durumunda kaldık. Tabii zor bir süreçti. Yani bir yanda sürekli azalan banka hesabı, bir yanda ileriye doğru baktığınızda da çok bir ışık göremiyorsunuz. Bilinmez bir ülke, yabancı bir ülkede iş, yani şu an geriye baktığımızda belki kolay, hani iş bulmuşuz, bir şekilde bir standartta hayat yaşıyoruz ama
O zaman oradan ileriye doğru bakınca bu kadar aydınlık gözükmüyordu. İşte 4 tane çocuğum var bahsettiğim gibi. Eşim vardı o zaman. Zor günler yaşadığımızı hatırlıyorum. Mülakatlara gidip negatif cevap, menfi cevap aldığımızda yaşadığımız hayal kırıklıklarını, benimle beraber bir sürü arkadaş aynı şeyi yaşadı. Zaman zaman böyle bir kenara çekilip ağladığımı hatırlarım yani şey olarak. Ama hayat. Teşekkür ederiz. Yani pes etmek bir çözüm değil. Hayata devam etmemiz lazım. Hayatın getirdiği şeyler, hayatın parçası. Her şeye rağmen hayat güzel. Yaşamaya değer. Yani evet, bu süreçte bana en çok destek olan rahmetli eşim ve arkadaşlarım da buradaki. Yani herhalde kendi başıma biraz zor atlatırdım diyorum. Yani çünkü sürekli eşim, bahsettim, ağır bir hastalık geçiriyordu. Ama bir kere şöyle bir şey var, canlanıyor. İşte hastaneden gelmiştik yanılmıyorsam. Böyle işte bu teşhis haberini almıştık ya da ikinci teşhisti bilemiyorum. Tekrar metastaz yaptığından sonraki miydi tam net aklımda değil ama işte ağlıyoruz. Çocuklar da biraz üzünlü falan. Hani eşim şey yaptı, durun daha ölmedim şeklinde bizi cesaret veren bir şey vardı. Yani o hep dik duran, bize şey yapan oydu. Yani hani hasta olan oydu. Bizim ona destek olmamız lazımdı ama hani biz ona bakıp da biz şey yapıyorduk, ayakta duruyorduk doğrusu yani. Arkadaşlarımdan zaten hani nasıl bahsederim bilemiyorum. Hakları ödenmez. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar bizi. Yani sağ olsunlar, var olsunlar bu süreçte. Bizim bazı özelliklerimiz var. Bunların bize bazı artılar kattığını düşünüyorum. Yani bu tabii bilemiyorum hani nereden kaynaklanıyor, bir yaşadığımız toplumdan kaynaklı mı yoksa meslekten kaynaklı mı, yaşadığımız süreçten kaynaklı mı, ama hani arkadaşlarda gördüğüm kadarıyla çalıştıkları ya da bulundukları ortamda bir barış atmosferine katkı sağladıklarını düşünüyorum. Hatta bir arkadaşın öyle bir şeyini de duymuştum. Kendi yöneticisi, menajeri ona sen geldikten sonra şu iki arkadaş daha iyi anlaşır oldu. Daha öncesinde birbirleriyle hep atışırlardı ya da tartışırlardı ama sen olduğun zaman onlar şey yapmıyorlar şeklinde bir anısını bahsetmişti. Ben diğer arkadaşlarda da görüyorum. Yani oldukları ortamda barış ve huzur ortamına katkı sağladıklarını düşünüyorum. Belki bizim hani özellik olarak buraya katacağımız şeylerden bir tanesi olarak da bahsedebiliriz bunu. Eşim, rahmetli eşim burada Türkiye'deki yaşananların duyurulması adına başka arkadaşlarla birlikte bazı mülakatlar verdi. Onlardan hepsini hatırlamamakla birlikte hatırladığım kadarıyla buradaki gazetelerden Le Soir'a mülakat verdiğini hatırlıyorum. Mütakiben yanlış hatırlamıyorsam yine buranın Flaman Radyo Televizyon Kurumu ve VRT'ye bir mülakat verildiğini hatırlıyorum. Amnesty International'la bazı çalışmaları olmuştu. Onlara da mülakatlar ya da olayın duyurulması yönünde çalışmalara katıldığını hatırlıyorum. Eşimin mülakat verdiği gazetecilerden bir tanesi de Terry Schultz'tu.
Terry Hanım o zaman yanılmıyorsam birkaç basın kuruluşunun NATO muhabirliğini yapıyordu. Ona mülakat vermişti. Konuyla çok ilgilenmişti. Hatta yayınlanan yazılarında da süreçten sonra uzaklaştırılan Türk subaylarının NATO'ya zafiyete uğrattığı yönünde yazılar da yazmıştı. Ya da NATO'daki komutanların bu anlamdaki beyanlarını da gündeme getirmişti diye hatırlıyorum. Ve şahsen de durumlarla ilgileniyordu kendisi. Bir gün yolda karşılaştığımızda eşimin hastalığının da farkındaydı. O zaman da nasıl olduğunu, neler yapabileceği yönünde de bize sorular sormuştu. Buradaki vefa gösteren insanlardan hatırlayabileceğim birisi olarak bahsedebilirim kendisine. Biraz önce de bahsettim. Hastalık sürecinde bizim ona destek olmamız gerekirken o bize destek olup ayakta tutan oydu diye bahsedebilirim. Yani kemoterapi yaşamış, işte mastektomi olup 2 tane göğsü alınmış. Daha sonra immünoterapiyi ve bir sürü ilaçla hayatını devam eden bir insan herhalde bir kenara çekilip ya da hayatı daha yavaş modda devam ettirmeyi düşünebilir. Ama öyle yapmadı. Yani hayata tam asıldı. Yani çok kısa sürede Fransızca öğrendi. Çok rahat iletişim kurabiliyordu yani. Çok güzel arkadaşlıkları da oldu burada Belçikalı'dan insanlarla. Mütakiben o yine Fransızca muhasebe kursuna gitti. Yani düşünebiliyorsunuz, yeni öğrendiği bir dille bir meslek öğreniyorsunuz. Yani bu çok kolay bir şey değil yani. Muhasebe kursuna gitti ve muhasebe kursundan sonra da çalışmaya başladı. Burada bir muhasebecinin yanında. Yanılmıyorsam 7 ay kadar çalışma fırsatı oldu diyelim. Daha sonra maalesef hastalığın karaciğere metastaz yaptığını öğrendik. Doktor o saatten sonra artık çalışmasının çok uygun olmayacağını söyleyince çalışmayı bırakmak zorunda kaldı. Ama herhalde bıraksak kendisi çalışırdı. Öyle hayat dolu bir insandı. Yani sürekli çevresindekilere dediğiniz gibi işte basınla ilişkiler anlamında dernek kurup insanlara destek olma konusunda sürekli bir gayret çaba içerisindeydi. Bir başarı hikayesinden bahsedeceksek herhalde ondan bahsetmek lazım. Depuis plusieurs semaines. Tu fais attention, hein? Quoi? T'as pas confiance? Si, mais vise bien.